Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun süredir distribütör videolarına devam etmiyorduk ama ondan önce araya bir video sokmak istedim açıkçası. Bana çok gelen sorulardan biri olduğu için. Şarkının sözlerini nasıl platformlara göndereceğiz? Bu önemli bir soruydu normalde elbette. Bunun için distribütörlerinizi kullanıyorsunuz ya da distribütöre başvurabiliyorsunuz. Ancak bunun için distribütöre girmenize gerek yok. Bunun için bir sitemiz var. Bugün onu göstereceğim. En basit haliyle göstereceğim. Bir de Pro versiyonu var. Çünkü onu alıp almamak tamamen size kalmış olacak. Ama seçim size kalmış. İstiyorsanız alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Bunu zaten izledikten sonra eminim ki karar verebileceksinizdir kendi başınıza. O zaman hadi bir kontrol edelim. İlk başta Google'a Music Match yazıyoruz. Aynen bu şekilde. Karşımıza çıkan bu ilk linke tıklayabiliriz. Gördüğünüz gibi bizi Music Match'in ana sayfasına attı. Burada nerelere gönderebildiğine kadar her şey yazıyor. Bizim için önemli olan tüm platformlara gönderiyor bu arada. Spotify, Instagram, Apple Music gibi tüm sayfalara şarkı sözlerinizi iletebiliyor. Bunları tabii ki ne yapabiliyoruz? Senkronize edebiliyoruz. Onu da buradan yapıyoruz. Yapmamız gereken ilk şey bir giriş yapmak tabii ki. Giriş yapma sayfasını istediğiniz zaman sizi buraya atacak. Ne yapmak istediğinizi söylüyor. Burada açıkçası Pro versiyonu kullanacağız. Daha sonra da bizi kayıt olma sayfasına gönderiyor. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Maille ya da Google'da giriş yapabilirsiniz. Ben Google'da giriş yapacağım. Daha sonra sizi buraya atıyor. Buradayken birçok farklı şeyi yaşayacağız. Örneğin bunlardan biri kimlik doğrulama olacak. İkincisi normal bir hesap açıyor aslında size burada şu an. Siz sadece burada ne yapmanız gerekiyor? Add artist demeniz gerekiyor. Add artist dediğinizde burada artist hesabınızı doğrulamanızı isteyecek. Yani de artist hesabımızı arayalım. Bu olduğunu söyledim. Gördüğünüz gibi yazdığımızda çıktı. Şunu da hatırlatayım. Bu distribütör videolarında da olacak ama sanatçı isminiz çıkmıyorsa sanatçı hesabınız muhtemelen daha yeni açılmış demektir. Sanatçı hesabınızı yeni açtığınızda bir süre beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sanatçılarınızın burada ya da distribütörünüzdeki işlemleri gözükebilmesi için. Sanatçı hesabınız oluşur oluşmaz ertesi gün bu işlemleri yapmaya kalkarsanız hiçbirini yapamayacaksınız. Bu süreçler her zaman alan süreçler. Genelde de 1-2 hafta süren süreçler. Yani kendinize maksimum sınır olarak o süreleri koymanız lazım. Ben bayağı öncesinde açtığım için burada gördüğünüz gibi gözüktü, direkt seçtim ve Apple Music'i de geldi. Şimdi buradan continue diyorum. Burada ne olduğunuzu soruyor. Temsil mi ediyorsunuz sanatçıyı, ki bu sağdaki seçenekler onun menajeri ya da başka bir şey olabilirsiniz. Ya da kendisi misiniz diye sorar. Burada kendisiyiz diyoruz. Burada bizi verify your ID diyor. Buna gönderiyor. Bunu yapmamızı istiyor. Gördüğünüz gibi burada 2 tane seçenek var. Birincisi Pro hesabı alabilirsiniz ve bir günde sizin kimliğinizi doğrularız diyor. İkincisi de normal bir doğrulama işlemi var. Bu da 30 güne kadar sürebilir diyor. Asla o kadar sürmüyor bu arada. Onu ben de söylemiş olayım. Verify your ID diyorum. Gördüğünüz gibi bizi Stripe'ın kimlik doğrulama uygulamasına gönderdi. Buradan devam diyorum ve buradan bir QR kod okutmamı istiyor. Evet. Bu QR kod bölümü de önemli. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz onu bir görelim. Evet, QR kodumuzu okuttuğumuzda burada tarayıcıda aç diyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak ID kontrolü istiyor. Burada kimliğinizi isteyecek arkadaşlar. Kimliğinizin ön yüzünü istiyor. Otomatik veya manuel olarak bunu gösterebiliyoruz. Ben şimdi bunu halledeceğim hemen. İlk aşamaya geçtikten sonra burada Submit Photo diyorum. Uzaklaştırmanızı ve yakınlaştırmanızı söyleyen talimatlar olacak. Buna göre ayarlayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra kartınızın veya bu arada pasaport veya şey de oluyor. Ehliyet de oluyor. Daha sonra arkasını da isteyecek. Bunu da submit diyorum. Ve submit yaptığını söylüyor. Yani bilgisayara gönderdi bunu arkadaşlar. 7 saniye içinde yönlendireceğini söylüyor. Ve sayfamız yenilendi. Mobilde artık pek bir işimiz kalmadı. Kimliğiniz doğrulandı diyor. Ama sanatçı için bir gördüğünüz gibi bekleme işareti var. Bu video bu yüzden parça parça çekeceğim. Sanatçınızı eklediğinde burada görebiliyorsunuz. Ya da şöyle yapabiliriz. Zaten her türlü onaylanacağından eminiz. Ben şimdi hemen diğer hesabıma geçiş yapayım. İsterseniz tek hesapta bütün sanatçıları tutabilirsiniz veya farklı hesaplarda farklı sanatçılarda tutabilirsiniz. Doğrulandıktan sonra böyle yanında bir mavi tik işareti olacak ve üstüne tıklayabilirsiniz. İsterseniz burada public profili kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Burada ne zaman müziğe başladığınız, tarzınız, linkleriniz falan bunlara girebiliyorsunuz. Tamamen görünümle alakalı bir şey. Genel olarak bir etkisi yok sözlere. Burada şarkılarınız gözükecek ve şarkılarınızı seçerek işlem yapacaksınız. Burada 2 farklı işlem yapacağız. Birincisi şarkı sözü gireceğiz veya şarkınız instrumental de olabilir. Bununla alakalı da seçim yapacağız. Örneğin
yapıyormuş gibi yapacağım tamamen. Burada Night Away en son çıkan şarkım. Buradan gördüğünüz gibi transcribe var. Buna basabiliyoruz. Yani direkt şu aşağı kısma da tıklayabilirsiniz. Bastığında bizi bu şarkının bölümüne gönderiyor. Sağ tarafta ISRC kodu gözüküyor üstte. Burada iki farklı işlem yapabiliyorsunuz. Bunlardan birisi isterseniz onun şarkıyı Spotify'dan çekmesini sağlayabilirsiniz. Transcribe seçeneğini seçerek. Veya şarkıyı kendiniz yükleyebilirsiniz. Şarkıyı yüklemenizin ne faydası var? Eğer pro hesap kullanacaksanız, işte lirik videoları falan istiyorsanız onun için genelde şarkıyı istiyor. Ama bunun haricinde transcribe demem yeterli olacaktır. Evet, geldik bu ekrana. Burada şarkı sözlerini girdiğimiz yere atıyor bize zaten. Şarkı sözlerini ben girdim. Bunları senkronize edeceğiz. Bundan önce burada şarkı sözü kuralları var arkadaşlar. Ben özellikle sıkıntı yaratsın diye baştakileri ekledim. Burada yönergeler var. Bu yönergelerin hepsine uymamız gerekiyor. Birincisi, burada belirtilenleri ben size hemen kısaca açıklayacağım. Alanlarınız birçok kez tekrar ediyorsa, mesela buradaki gibi. Bu mesela diyelim bakın burada 3 defa tekrar ediyor değil mi? Bunun yanına x3 yazamayız. Zaten hata verecektir. Ancak bunun yanında ne kadar tekrar ettiğini yazamıyoruz. Yani şu şekilde bir şey yazamayız. Ne kadar çok tekrar ediyorsa o kadar çok yazmaya devam edeceğiz. İkinci kural burada bahsetmiş genel olarak. Eğer bölümünüz, mesela burada bir bölümünüz var diyelim. Yani chorus var değil mi? Burası eğer 15 saniyeden uzun bir şekilde, sözsüz bir şekilde devam ediyorsa bunun hemen üst tarafına instrumental koyacağız. Zaten burayı sileceğiz. O yüzden instrumental koyuyoruz bu araya. Bunu yazmamızı aslında bizden istiyor. Şimdilik bir silelim. Tabi bunu nerede yapacağız bu arada? Direkt olarak üzerinde değil. Bu text scratcher dediğimiz bir alan var. Orada yapacağız. Şimdi burada başka küfürleri bu şekilde yıldızla sansürlememizi istiyor. Onun yerine böyle bir kısaltma, çizgi işareti veya tek başına bir çizgi işareti kullanabilirsiniz yazmak istemiyorsanız. Daha sonra burada gördüğünüz gibi ses efektleri varsa bunları yazmıyoruz. Eğer verse falan söyleyen kişi varsa, yani farklı kişiler söylüyorsa onu buraya yazmıyoruz. Onu yine farklı yerden yapacağız. Ondan sonra burada filler word'ler, yani şu falan, bunları direkt olarak sonuna ekleyebiliriz. Bunlarda problem olmuyor. İkinci bölüm biçim bölümü, yani formatla alakalı. Bunlar nedir? Mesela bölümlerinizin maksimum 10 satırdan oluşmasını istiyor. Yani verse'ünüz maksimum 10 satır olsun. İşte chorus, nakaratınız 10 satır olsun gibisinden. Ve büyük küçük harfe dikkat ediyor sistem. Sadece baş harflerini büyük yapıyoruz arkadaşlar. Böyle sürekli büyük küçük büyük küçük büyük küçük yapmıyoruz. Bunu zaten özellikle bahsetmiş. Soru işareti koyduktan sonra yine büyük yazmıyoruz. Ancak ve ancak gördüğünüz gibi burada bir soru işareti var. Ancak parantezle başlamış. O zaman parantezin başını büyük yapabilirsin diyor. Ama yoksa eğer bir noktalama işareti yine küçük yazıyoruz parantezin içinde. Parantezlerde de adlib'ler falan kullanılıyor. Ve bu şekilde kullanılım olmuyor. Sayılarda direkt sayıları yazıyoruz. Telefon numarası bile varsa ya da 1900 yıl söylüyorsak yine sayılarla yazıyoruz. Bu yabancı vokaller için, ama saatleri yazarken de direkt saati yazıyoruz. O'clock yazarken sadece harfli yazıyoruz. Ondan sonra virgül nokta kullanmıyor kesinlikle. Soru işareti, ünlem gibi böyle vurgulayıcı şeyler kullanılabiliyor. Kısaltmalar da öyle. Ve böyle kelimeleri bölme işlemi oluyor ya. Onları işte bir kaos yerine kaos yazıyorlar onlar. Tepeye tırnak işareti koyup bunu da yapabiliyoruz. Ve eğer başka birinin söylediğini alıntılıyorsak bunu da iki tırnak arasına yazabiliyoruz. Sonra senkronizasyon var. Bu kolay. Burada anlattığı şeyler çok önemli değil. Bunu zaten senkronizasyon kısmında göstereceğim. Text Scratcher var. Bu da bir bölüm aslında. Orada kullanabileceğiniz şeyler yazıyor. Bunları da zaten kullanacağız. Ve burada da Performer bölümü var. O da bir bölüm. Onu da kullanacağız. Bunlar kurallarıydı. Daha sonra biz şarkı sözlerimizi buraya ekliyoruz. Bunları kaldırmamızı istiyor. Sağ tarafta zaten bize öneri sunuyor gördüğünüz gibi. Ben zaten burada View All dediğimde ne yapmam gerektiğini söylüyor. Şimdi boş alanlar var diyor fazladan. Şuralardan bahsediyor. 2 tane boş alan var ya. Bunları kaldır diyor. Bunu kaldırdım. Bir alanın daha öyle olduğunu söylüyor. Onu da buluruz şimdi. Double check line var. Paternleri bir de şey yapmamızı istiyor. Bir kere şunları istemeyecek bizden. Şurada da var bir tane. Bir yerde daha boşluk olduğunu söylüyor. Onun düzeltmesini isteyelim. Ve düzeltti. Gördüğünüz gibi şarkı sözleri direkt buraya aktarıldı. Sync dediğimde tabii ki ne istiyor? Bazen böyle şarkı olarak da isteyebiliyor. Bunu da bulalım, sorun değil. Hiç sorun değil. Hemen ayarlayıp geliyorum onu. Yükleyebiliyoruz şu an. Gördüğünüz gibi aynı şarkının Spotify ve Apple'da olmasını istiyor bu arada. Olmadan yapmayın yani. Burada da gördüğünüz gibi hangi formatları kabul edeceğini, maksimum boyutu ve maksimum
MP3 için bitrate'de söylüyor. Zaten elinizde WAV olacaktır muhtemelen. Gördüğünüz gibi şu an işlediğini söylüyor. Şu an lyrics kısmı tamam zaten. Sonra sing song diyorum buradan ve artık şarkıyı oturtacağım kısma geldim. Ancak bundan öncesinde isterseniz text scratcher yapabilirsiniz burada. Gördüğünüz gibi her bölümü ayırmış. Performer kısmı da burada. Şimdi bakıyoruz. Dinleyerek aşağı yukarı yaptığımda bunları senkronize edebiliyorum arkadaşlar. Aşağı yaptığımda bir sonraki satıra işte orası söylendiğinde yani don't dediği anda sizin oraya geçmeniz gerekiyor. Hızlıca yapalım. Bir tane kaçırdığınız olursa geri dönüp yine düzeltebilirsiniz. Mesela burada ben bir adet daha kullanmışım. Bunu fark etmemiştim ama ancak düzeltebiliriz tabii ki. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bitti. Burası da şarkının sözlerinin sonu oldu. Burayı da tamamlamış olduk, senkronize etmiş olduk. İsterseniz video falan da yaptırabiliyorsunuz ama bu pro bir özellik. Yani Spotify Canva, işte post falan hazırlayabiliyorsunuz böyle liriklerin adı. Bu size kalmış. Şarkı sözü, yazarı, prodüksiyon kime ait falan bunların hepsini belirtebilirsiniz. Burada mesela ayarlayabilirim ben. Üçünü de ayarlayayım. Bunu da ayarlayayım. X-Scratcher var. Burada da bölümleri yazacağız. Şarkının bölümlerini yazacağız. Buranın ne olduğunu yazacağız. Örneğin nasıl ilerleyecek bakalım. Burası şarkının giriş bölümü zaten. Bu yüzden burasını verse diyeceğiz. Burası drop kısmı. Yani chorus oluyor. Daha sonra bir verse daha var. Daha sonra buraya bağlanan bir bölüm var. Burası bridge oluyor. Ve en sonunda da tekrar chorus oluyor. Bu kadar. Ardından burada şarkı söyleyen farklı kişiler varsa onları da burada belirtebiliyorsunuz. İşte burada ben varımdır. Bunu yeni ekleyebiliyorsunuz kim varsa. İşte ama burada başka biri söylüyordur, onu seçebilirsiniz gibi. Şarkı sözlerinizi burada direkt çeviri yapabiliyorsunuz.
Bunu da gönderebiliyorsunuz. En sonunda da analiz kısmı var, hiç önemli değil. Daha sonra yapmanız gereken tek şey şu 2 OK'yi aldıktan sonra sende tıklamak. Artık müzik sözleriniz tüm mağazalara iletiliyor ve muhtemelen birkaç gün içinde, ben genelde 2 gün içinde falan görüyorum deliklerin geçtiğini. 2 gün içinde şarkı sözlerinizi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şuradakiler ve artı 25 tane daha platforma gönderdiğini söylüyor. Zaten bizim için şu baştakiler yeterli oluyor. Burada başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Dediğim gibi geri kalanlar size kalmış. Burada özellikle son analiz bölümü var. Bunları da yapabiliyorsunuz. Ekledikten sonra şöyle. Bu arada Edit Lyrics dediğimizde aklıma gelen bir şey var. Şarkıyı nasıl direkt olarak geçebiliriz? Şu an girdik mesela. Burada More kısmı var. Burada More kısmından şarkının hangi modda olduğunu belirtebiliyoruz. Nasıl bir enerjiye sahip bunu belirtebiliyoruz. Nasıl hissettiriyor bunu da belirtiyoruz. Bunun ne için kullanıldığını tam olarak bilmiyorum ama ancak bizim için burada bizi ilgilendiren şey, eğer takılırsanız şarkı sözlerini nasıl yazacağınızı bilemiyorsanız Guidelines'a tıklayabilirsiniz. Burada eğer şarkınız instrumentalse, yani hiç söz içermiyorsa, burada Mark Song as Instrumental var. Bunu işaretlediğinizde şarkınız instrumental olarak işaretleniyor ve başka bir işiniz kalmıyor. Yapmanız gereken bütün işlemler bu kadar. Başka hiçbir bu konuda bir yere güvenmenize gerek yok arkadaşlar. Music Match bu firmaların hepsiyle anlaşmalı bir firma. Doğal olarak hepsini çok sağlıklı bir şekilde, çok doğru bir şekilde gönderiyor. Şimdi şöyle de bir olay var. Bunu soracağınızı bildiğim için daha öncesinde bunu ben de baktım. Şarkı sözleri şarkı çıkmadan önce verilebilir. Evet, verilebiliyormuş. Bunu ben de tam olarak bilmiyordum açıkçası. Size bu videoyu çekerken öğrenmiş oldum. Gördüğünüz gibi bu sayfada şarkıyı Apple Music için pre-release olarak vermeniz gerektiğini söylüyor. Ve burada 2 tane gördüğünüz gibi şey var. Bu özellik Free'de ve Basic Plan'da işe yaramıyor. Sadece Artist Groove adında bir paketleri var. Ona sahip olmanız gerekiyor ve şarkıyı önden Apple Music'e iletmiş olmanız gerekiyor pre-release olarak. Daha sonraki buradaki adımları takip edebilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Şarkı sözlerinizi nasıl göndereceğinizi anlamışsınızdır. Benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.